Merhabalar arkadaşlar, kanalıma, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün evimizde yoğurmadan, yorulmadan kolayca hazırlayabileceğiniz etsiz çiğ köfte tarifi videosu hazırladım. İnanın yapımı çok kolay, bir o kadar lezzetli olan çiğ köftemizin hemen yapım aşamasına geçelim. İlk önce tarifim için 2 tane ufak patatesimi güzelce soyup yıkadıktan sonra ufak tencereme aldım. 2 tane ufak patates kullanacağım. Sizler dilerseniz 1 adet büyük patates olarak da kullanabilirsiniz. Patatesimi bu şekilde iri olacak şekilde doğradım. Üzerine geçecek kadar suyumu ekliyorum. Ocağımın üzerine alıp patatesim yumuşayıncaya kadar pişiriyorum. Patateslerim pişerken ben de bu arada mutfak şefimin yoğurma kasemin içine çiğ köftelik bulgurumu ekliyorum. Esmer bulgur kullanacağım. Sizler dilerseniz tabii ki beyaz bulgur da kullanabilirsiniz. Kullandığım su bardağı ölçüsü de 200 milimlik klasik su bardağı. 5 su bardağı çiğ köftelik bulgurumu da ekledikten sonra üzerine tuz ekliyorum. Tuz çok fazla eklemeyeceğim. 1,5 küçük tatlı kaşığı kadar tuz ekledim. Salçam da çok tuzlu olduğu için arkadaşlar ben tuz miktarını az tuttum. Üzerine 4 su bardağı su ekliyorum. Çok kaynar olmayacak şekilde, elde yakmayacak bir sıcaklıkta olması yeterli suyumuz. Sonrasında patatesi, malzemeleri de eklediğimizde köftemizin kendine çok salmaması için suyumuzu mutlaka bulgurdan 1 su bardağı eksik kullanmaya özen gösterin. Bulgurumu karıştırırken de bulgura göre biraz daha az su eklediğim için hemen suyunu çekti. Kapağını kapatıyorum ve bu şekilde bulgurlarımın kenarda şişmesini ve dinlenmek üzere 15-20 dakika kadar dinlenmeye bırakıyorum. Ben de bu arada haşlamış olduğum patateslerin suyunu süzdürdüm. Tabii ki patateslerim çok sıcak değil arkadaşlar. Biraz ılınması için kenarda dinlendirdim. Bu arada yarım demet maydanozumu güzelce yıkadım. Kalın saplarından ayırdım. Patatesimle maydanozumu robotumun ilk önce düşük sonra yüksek ayarında püre haline gelene kadar güzelce çektiriyorum. Robotumuzda bu aşamada arkadaşlar eğer maydanozun kalın saplarından ayırmazsanız takılmalar olabiliyor ve aksi halde robotunuzda bozulmalar oluşabilir. O sebeple mutlaka maydanozun kalın saplarından ayırmaya özen gösterin. Gördüğünüz gibi patates püresi de macun gibi oldu arkadaşlar. Bunu yapmak şart mı derseniz patates püresini kullanmak yani inanın denediğinizde farkı göreceksiniz. Hiç yapmadıysanız bir kere bir de bu tarifle deneyin derim. Patates püremi kaseme alıyorum. Bu arada ıslatmış olduğum bulgurumu da mutfak şefime alıyorum. Bulgurum tamamen soğumadı. Hafif ılıkken bu işlemi yapıyorum. 2 yemek kaşığı dolusu biber salçası, 2 yemek kaşığı da domates salçamı ekliyorum. 2 adet kuru soğanımı da rondodan geçirip güzelce suyunu sıktırdım. Mutlaka soğanınızın suyunu sıktırın arkadaşlar. Aksi halde çiğ köftenizin içinde acımtırak bir lezzet olur. Mutfak şefimin üzerinde kapağını kapatıyorum ve bu şekilde ilk önce düşük ayarda 2-3 dakika kadar salça ve kuru soğanın karışmasını sağlıyorum. İlk önce ayarımı 2'ye getirerek bu şekilde 3 dakika kadar karıştırıyorum. Ben etsiz çiğ köftemi biraz fazla yapacağım için arkadaşlar malzemeleri fazla kullandım. Tabii ki sizler kişi sayınıza göre bu malzemeleri azaltabilir, çoğaltabilirsiniz. 3 dakika karıştırmış olduğum bulgurlu harcımın üzerine 3 yemek kaşığı dolusu isot kullanıyorum. Sonrasında yine gerekirse isot eklemesi yapacağım arkadaşlar. 1 tatlı kaşığı dolusu toz biberimi de ekliyorum. 2 tatlı kaşığı dolusu çiğ köfte baharatı ekliyorum. Çiğ köfte baharatı bulamazsanız eklemeseniz de olur. Onun yerine kimyonu biraz daha bol ekleyebilirsiniz. Çiğ köfte baharatı da çiğ köftenize dışarıda satılan aynı o çiğ köfte lezzetini veriyor. Yarım çay bardağına biraz fazla nar ekşimi de ekliyorum. 1,5 tatlı kaşığı kimyonumu da ekliyorum. Ve patates püremi de maydanozlu güzelce robotumdan çektirmiştim. Onu da ekliyorum. 1 su bardağı zeytinyağımı da ekliyorum. Zeytinyağı yerine sıvı yağ da kullanabilirsiniz. Tabii ki lezzet açısından zeytinyağı kullanırsanız daha güzel çiğ köfte elde etmiş olursunuz. 4 diş sarımsağımı da güzelce ezdim. Onu da ekledikten sonra artık malzemelerimi karıştırmak üzere mutfak şefimin de kapağını kapatıyorum. İlk önce tekrar düşük ayarda 2'ye getiriyorum mutfak şefimi ve karıştırmaya başlıyorum. İlk önce düşük 2 ayarda sonrasını ara ara 3'e 4'e getirerek karıştırmaya devam ettim. Tabii ki mutfak şefimi ara ara dinlendirmeyi de ihmal etmedim. Toplamda 10 dakika kadar mutfak şefimde karıştırmam yeterli oldu.
Tabii ki arkadaşlar sizler çiğ köftenizin elinizde parçaları alarak kıvamını kontrol edin. Ben sonrasında malzeme ekleme gereği duymadım. Sizler tabii ki malzemesinin eksikliğine göre sonrasında ekleme yapabilirsiniz. Ara ara dinlendirerek 10 dakika mutfak şefinde yoğurmuş olduğum çiğ köftemden ufak parça alıyorum ve elimle gördüğünüz gibi şekillediğimde çok güzel çiğ köfte kıvamını alıyor. Çiğ köftenizin kıvamı biraz sert olduysa çok az sıvı yağ, nar ekşisi ekleyerek kıvamını biraz yumuşatabilirsiniz. Ben kenarda 15 dakika üzerine kapatarak dinlendirdikten sonra çiğ köftemi bu şekilde servis tabağına aldım. Elime de eldiven giyiyorum. Bu şekilleme işlemini daha kolay yapmak için. Normal tabii ki eldivensiz de bu şekli yapabilirsiniz. İnanın arkadaşlar içine bu patates püresini ekleyerek bulguru gördüğünüz gibi hiç sıkmıyor. 2-3 günde saklama kabında bu kıvamda saklayabiliyorsunuz. Ben bolca yapıp saklama kabında saklayarak buzdolabında tadı ve inanın lezzeti değişmeden 3 gün dahi saklayabiliyorum. Bu tarifi misafirleriniz geleceği zaman bir gece önceden hazırlayıp buzdolabında üzerine kapatarak saklama kabında saklayabilirsiniz. İnanın hiç kıvamı bozulmadan ertesi günde aynı kıvamı kalmış oluyor. Hiç abartmıyorum arkadaşlar. Ben de bu tarifi yiyenler dışarıdan aldığımı zannediyorlar. Tabii ki orijinal çiğ köfte asla değildir. Ama dışarıda yediğimiz, satın aldığımız çiğ köftelerden daha lezzetlisini evde kolayca yapabileceğimiz tarif paylaştım. Bu kolay etsiz çiğ köfte her hafta evimde yapıyorum. Tabii ki kolay, daha pratik şekilde mutfak robotunda da yapmış olduğum tarifimde kanalımda var. O şekilde de yapıp deneyebilirsiniz. Şimdiden bu güzel tarifi deneyip yapacak olanlara afiyet olsun. Başka güzel tariflerde görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.